Bosna Hersek Mahkemesi'nin ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Sırp lider Milorad Dodik hakkında yüksek temsilcilik kararlarına uymamak suçundan 1 yıl hapis, 6 yıl siyaset yasağı vermesinin ardından ülkede sular durulmuyor. Dodik, hüküm giymesinin ardından attığı adımlar ile Bosna Hersek'in anayasal düzenine adeta darbe gerçekleştirdi. Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'ni olağanüstü toplayan Dodik, burada kabul edilen kanun teklifi ile devlet düzeyindeki mahkeme, savcılık, özel polis birimi, istihbarat, hakimler ve savcılar yüksek konseyi gibi kurumların faaliyetlerinin entite sınırları içinde uygulanmasını yasakladı. Bu durum Bosna Hersek medyasında anayasal düzene darbe olarak nitelendirildi. Dodik ayrıca devlet kurumlarındaki Sırp kökenli çalışanları adeta tehdit ederek işe gitmemelerini ve devletin işleyişini bloke etmelerini istedi. Dodik'i destekleyenler arasında Sırbistan, Macaristan ve Rusya da var. Ancak bunlara içeriğimizin devamında değineceğim. Hazırsanız 10-10 başlıyor. Bu arada kanala abone olmayı, içeriklerimizi beğenip yorum yapmayı da unutmayın. İçeriğimizin detaylarına geçmeden önce ana öznemiz olan Sırp siyasetçi Milorad Dodik'i biraz daha yakından tanıyalım. Bosna Hersek'in Laktaşi kasabasında 1959 yılında doğan Dodik, Belgrad Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Kendisini genç bir komünist olarak nitelendiren Dodik, eski Yugoslavya'nın dağıldığı 1990'lı yıllara kadar Laktaşi Belediyesi'nde çalıştı. 1990 yılındaki seçimlerde o dönem Yugoslavya içindeki 6 cumhuriyetten biri olan Bosna Hersek'in parlamentosuna seçilerek resmen siyasete girdi. O dönem Bosna Hersek'teki Sırpların siyasi lideri olan Radovan Karadziç'e muhalif olan Dodik, önce bağımsız milletvekilleri grubunu, akabinde ise bugün Bosna Hersek'teki en büyük Sırp siyasi hareketi olan Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'ni kurdu. 1998 yılında Sırp Cumhuriyeti entitesinin başbakanı seçilen Dodik, o dönemde son derece ılımlı ve uluslararası toplumunda destek verdiği bir Sırp siyasetçi profili çizdi. Dodik, Bosna kasapları olarak da nitelendirilen Karadziç ve Ratko Mladić gibi isimlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını destekleyenlerin başında geliyordu. Bunu neden mi özellikle söylüyorum? Çünkü ideolojik anlamda 180 derecelik bir değişim geçiren Dodik, bugün bu isimleri Sırp halkının milli kahramanları olarak görüyor. Neyse, devam edelim. Aslında Dodik'in Bosna'daki savaştan sonraki birincil görevi ülke içinde adeta kara bir delik olan Sırp Cumhuriyeti entitesinin imajını güçlendirmekti. Srebrenica'da Boşnaklara yönelik bir soykırım yapıldığını dahi alenen dile getiren Dodik, o dönemde Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milošević tarafından yabancıların itaatkarı olarak dahi nitelendirildi. Bosna'daki savaş döneminde sigara kaçakçılığı ile zenginleştiğine dair iddialar olsa da Dodik her fırsatta bunları yalanladı. Dodik 2010 yılında ilk kez Sırp Cumhuriyeti Başkanı seçildi. Muhalifleri tarafından hiç kimsenin gerçek dostu olmamakla itham edilen Dodik, değişen iktidarlara ve isimlere rağmen Belgrad ile arasını her zaman iyi tuttu. 2018 yılına kadar 2 dönem Sırp Cumhuriyeti Başkanı olan Dodik, 2018-2022 yıllarında Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2022 yılındaki seçimde yeniden entite başkanı oldu. Dodik'in özellikle 2010 yılından sonra söylemlerinde ciddi bir radikalleşme ve aşırı Sırp milliyetçiliği fikri ön plana çıkmaya başladı. Bosna Hersek'in işlemeyen bir devlet olduğunu savunan Dodik'in Sırp Cumhuriyeti'nin ülkenin kalan kısmından ayrılarak bağımsız olmasını, hatta ileride Sırbistan ile federal bir yapı çatısı altında birleşmesini savunacak kadar ileri gittiği zamanlar da oldu. Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ve Sırp Cumhuriyeti Resmi Gazetesi Müdür Vekili Miloš Lukić'in yüksek temsilcilik kararlarına uymamak suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması 5 Şubat 2024 tarihinde yapıldı. Dodik, Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in ve Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının Sırp Cumhuriyeti entitesi içinde uygulanmasını yasaklayan kararnameyi imzaladığı, Lukić ise aynı kararnameyi resmi gazetede yayımladığı için yargılandı. Dodik, mahkemedeki savunmalarında Bosna Hersek'te yasaların sadece parlamentoda kabul edildiği takdirde uygulanabileceğini ve yabancı bir diplomat olan yüksek temsilcinin dayattığı yasaları uygulamayacaklarını yineledi. Savcılık, Dodik ve Lukić hakkında 5 yıla kadar hapis ve siyaset yasağı talep etti. Nihayetinde mahkeme 1 yıldan biraz uzun süren davada kararını açıkladı. Lukić hakkındaki tüm suçlamalardan beraat ederken Dodik 1 yıl hapis ve 6 yıl siyaset yasağı cezası aldı. Bosna Hersek yasalarına göre 1 yıl ve altındaki hapis cezaları para cezasına çevrilebiliyor. Hakkındaki karar temizde onaylansa dahi Dodik 18.000 avro karşılığında hapse girmekten kurtulabilecek.
Dodik hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilmesinin ardından Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi olağanüstü toplanarak bir takım yasalar çıkarttı. Çıkarılan bu yasalar ile devlet düzeyindeki mahkeme ve savcılığın, hatta özel polis ve istihbarat birimlerinin Sırp Cumhuriyeti içinde faaliyetleri yasaklandı, kararlarının uygulanmayacağı bildirildi. Dodik, entite meclisinin onayladığı yasaları imzalayarak resmen yürürlüğe de koydu. Söz konusu yasalar Bosna Hersek'in anayasal düzenine doğrudan bir başkaldırı ve darbe olarak nitelendirildi. Ancak önemli bir noktaya değinmekte fayda var. Sırp Cumhuriyeti'ndeki diğer büyük Sırp partiler, hatta eski asker ve polis dernekleri Dodik'in bu eylemlerini desteklemediklerini bildirdi. Birçoğu Dodik'in dönülmez bir yola girdiğini, sadece kendini kurtarmak için Sırp halkını tehlikeli bir oyuna sokmaya çalıştığını ve hatta Sırpları böldüğünü savunurken en büyük muhalefet partisi konumundaki Sırp Demokrat Partisi tek çarenin Dodik'in istifa etmesi olduğunu dahi ileri sürdü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da açık desteğini alan Dodik'in daha ne kadar ileri gideceğini göreceğiz. Ancak imzaladığı bu yasalar ile daha önce işlediği ve hüküm giydiği suçu yeniden işlediği de aşikar. Boşnakların tepkilerine geçmeden önce Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin Dodik'in imzaladığı ve resmi gazetede yayımlanan provokatif kararnameleri geçersiz kıldığını söyleyelim. Dodik'in bu ortamı geren hamleleri bir yandan savaşın travmalarını hala atlatmamış halkta tedirginlik yaratırken bir taraftan da sert tepkiler alıyor. Maalesef sırf bu yüzden Srebrenica soykırımı şehitlerinin defnedildiği ve bünyesinde bir de müze bulunan Srebrenica Anma Merkezi geçici olarak faaliyetlerini durdurdu. Gerekçe güvenlik endişesi. Saraybosna'daki AB ülkeleri büyükelçilerini toplayan Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Deniz Bečirović, Bosna Hersek kurumlarının uluslararası kuruluşlarla beraber hareket ederek Dodik'e hak ettiği karşılığı vereceği mesajı gönderdi. NATO ve Avrupa Birliği gücünden destek talep eden Bečirović, ülkedeki yabancı barış gücü askerlerinin sayısının arttırılmasını istedi. EUFOR, Bosna Hersek'e 400 ek asker ve 4 helikopter gönderme kararı aldı. Ülkedeki en büyük Boşnak Partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin lideri Bakir İzetbegović, tek kişinin yasaların üzerinde olmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak olası bir senaryodan korkmadıklarını, ancak Sırpların planladığı bu senaryoların yaşanmayacağını ifade etti. Boşnak kökenli Savunma Bakanı Zukan Heles, Dodik'in Sırbistan'a kaçmayı planladığını savunurken bir an önce tutuklanması gerektiğini bildirdi. Macaristan'dan sözde eğitim için gelen özel harekat polislerinin aslında Dodik'i yurt dışına kaçırmak için plan yaptıkları dahi iddia edildi. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konaković, Dodik'in bu kararnameyi imzalayarak Bosna Hersek'in en büyük suçlusu haline geldiğini savunurken, Sırp Cumhuriyeti'nin Boşnak Başkan Yardımcısı Čamil Duraković ise Dodik'in darbe girişiminde bulunduğunu ve de facto olarak Sırp entitesini ülkenin kalan kısmından ayırdığını ileri sürdü. Ülkedeki Boşnak kesim, başta Avrupa Birliği ve NATO olmak üzere uluslararası kuruluşların olaya bir an önce somut bir şekilde müdahil olması gerektiğini düşünüyor. 1990'lı yıllarda Müslüman Boşnaklara ve Bosna Hersek'e ihanet eden Batı, bakalım ülkenin egemenliğinin alenen tehdit edildiği bu dönemde nasıl hareket edecek? Bosna Hersek'te yaşanan son gelişmeler hakkında Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Deniz Bečirović'ten bilgi alan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Šekerinska, NATO'nun Bosna Hersek'in bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik güçlü desteğini yineledi. Šekerinska, Batı Balkanların NATO için stratejik öneme sahip olduğunu ve NATO'nun temel önceliklerinin Bosna Hersek ve tüm bölgede barışı ve istikrarı korumak olduğunu vurguladı. NATO'dan yapılan bir başka açıklamada ise Bosna Hersek'te bir güvenlik boşluğuna müsaade edilmeyeceği bildirildi. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Bosna Hersek'e resmi bir ziyaret gerçekleştirerek yanındayız mesajı verdi. Kendi iç karışıkları ile mücadele eden Avrupa Birliği de Dodik'e karşı somut bir hamle yapmaktan aciz. AB üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Dodik'e karşı tek ses olmasını engelliyor. Ancak Brüksel, Sırp entitesindeki eylemlerin nelere sebep olabileceği noktasında bir an önce harekete geçmeli. Zira AB başta olmak üzere uluslararası toplumun sessiz kalması, Sırbistan ve son yıllarda Macaristan'ın desteğini alan Dodik'in Bosna Hersek içindeki birçok kırmızı çizgiyi aşmasına neden oldu. Zira Dodik artık tehdit etmekten öteye, yani eyleme geçmiş durumda.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Dodik hakkındaki mahkeme kararının açıklandığı gün önce ülkesinin Milli Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü topladı, akabinde soluğu Dodik'in yanında Banja Luka'da aldı. Banja Luka'da Dodik'e destek amacıyla Başkanlık Sarayı önünde toplanan kalabalığa seslenen Vučić, "Bugün Sırp halkı için zor bir gün. Milorad için ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Adaletsizliğin ne kadar acı verdiğini biliyorum" ifadelerini kullandı. Vučić'in ziyaretinden hemen sonra Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye'nin de Dodik'le görüşmek için Banja Luka'ya gelmesi dikkat çekti. Dodik, Vučić ile Banja Luka'daki görüşmesinden bir hafta sonra söz konusu yasal düzenlemeleri imzalamasının ardından soluğu Sırbistan'da aldı. Belgrad'daki görüşmenin ardından açıklama yapan Vučić, Saraybosna yönetiminin Avrupa'yı arkasına alıp Sırp entitesini yok etmek istediğini savunurken Dodik ise Boşnakların savaş istediğini ileri sürdü. Anayasayı çiğneyen ve ülkeyi bölmeye çalışan Dodik, sanırım ilk yumruğu Boşnakların atmasını ümit ediyor. Ayrılıkçı söylemleri ile tanınan Sırp lider Dodik ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yakın dostluğu herkesin malumu. Dodik hakkındaki mahkeme kararına tepki gösteren Orban, Milorad Dodik'e karşı yürütülen siyasi cadı avı demokratik olarak seçilmiş bir lideri hedef alan hukuk sisteminin üzücü bir örneğidir ifadelerini kullanmıştı. Banja Luka'yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Levent Macar da basın toplantısında bir dizi skandal mesaj verdi. Siyasi zulmün sürdüğü Sırp Cumhuriyeti ve Dodik'e Macaristan'ın desteğini göstermek ve kanıtlamak için burada olduğunu aktaran Macar, Bosna Hersek'in hala Batı tarafından kendi eyaleti olarak görüldüğünü ve Batı'nın burada istediğini yapabildiğini savundu. Macaristan'ın Balkanlardaki olayları sadece seyrettiği zamanların artık geride kaldığını kaydeden Macar, Batı'nın Ukrayna'daki acımasız çatışmayı desteklediğini ve Balkanlarda yine bazı savaş olaylarına yol açabilecek yönelimleri desteklediğini savundu. Tam da bunlar olurken Macaristan'dan 70 kişilik özel harekat birliğinin sözde eğitim bahanesiyle Sırp entitisine gelmesi de tesadüf olmasa gerek. Bu nedenle Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Željko Komšić, ülkede barış gücü faaliyetleri yürüten Avrupa Birliği gücü içindeki Macar askerlerin görevlerine son verilmesini dahi talep etti. Zira Macarlar görünen o ki olası bir çatışma durumunda barışı korumayı değil, Dodik'i korumayı seçecek gibi duruyor. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Željko Cvijanović, Rusya'nın BM temsilciliğine gönderdiği mektupta Dodik'i korumak adına harekete geçmelerini talep etti. Yanlış duymadınız. Sırp Cumhuriyeti'ni değil, bizzat Dodik'i. Rusya'nın BM temsilciliği de bu talep üzerine Bosna Hersek'teki durumu görüşmek için BM Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak Rusya'nın çağrısı üzere yapılan görüşme olağanüstü toplantı statüsünde değil, basına kapalı, resmi olmayan bir danışma toplantısı olarak yapıldı. Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin katıldığı toplantının ardından hiç kimse bir açıklama yapmadı. Bosna Hersek'in BM temsilcisi Zlatko Lagumdzija yaptığı açıklamada Rusya'nın bu toplantıda yalnız kaldığını ve hiçbir üyenin Dodik'i desteklemediğini açıkladı. Dodik ile Vučić'in siyasi stratejileri çoğunlukla benziyor. Ancak Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik'in son günlerdeki hamleleri Vučić'in 2022 yılında Kosova'da attığı adımları hatırlattı. Dodik, hakkındaki karar verildikten sonra yaptığı çağrıda tüm Sırpları Bosna Hersek kurumlarındaki işlerini bırakmaya çağırmıştı. Bu çağrı Vučić'in Kosova'da yaşayan Sırplara yönelik çağrısını hatırlattı. O dönemde Vučić de Sırpların Kosova kurumlarından çekilmesini talep etmiş, bu şekilde Kosova'yı derin bir krize sokacağını inanmıştı. Bunun üzerine Sırplar Kosova'daki seçimleri de boykot etmiş, seçimler yapılmış, Kosova'nın kuzeyindeki belediyelerde Arnavut partiler seçimi kazanmıştı. Sırplar yaptıkları yanlışı fark edince Vučić Kosova kurumlarına geri dönmeyi bu kez de zafer olarak sunmuştu. Dodik de şimdi aynı oyunu oynuyor. Üstelik koşulları daha da elverişsiz. Devlet kurumlarındaki Sırplar Dodik'in sözüne uysa bile söz konusu kurumlar işlevini yitirmeyecek. Zira Dodik Sırpları Bosna Hersek devlet kurumlarından çekerek başkent Saraybosna'yı zayıflatmıyor, tam tersine önemli mevkileri ve işlevleri Boşnaklara ya da Hırvatlara devrediyor. Ayrıca Bosna Hersek'in yargı ve güvenlik kurumları işlerinde Sırp olmayacak diye faaliyetlerine de son vermeyecek. Hatta belki de iç siyasi engellemelerden uzak olacakları için eskisinden de daha verimli faaliyetlerini sürdürecekler. Son olarak Dodik'in bu hamlesi Sırp entitesindeki Sırplar için de ciddi sonuçlar doğurabilir. Devlet kurumlarından çekilme, iş kayıpları, birçok aile için maddi kayıp ve Bosna Hersek'teki Sırp siyasi gücünün de zayıflaması anlamına gelebilir. Dünya öyle bir kargaşanın içinden geçiyor ki sadece Bosna Hersek'te değil,
tüm Avrupa'da da topyekün bir savaş çıkması mümkün. Ama Dodik ve son eylemleri üzerine bir değerlendirme yapacak olursak Bosna'da yeni bir savaşın çıkması pek mümkün değil. Bunun tabi birkaç nedeni var. Öncelikle Bosna Hersek'teki Sırpların büyük çoğunluğu Dodik'i ve eylemlerini desteklemiyor. Dodik yaptıklarına sadece siyasi anlamda değil, halk nezdinde de yeterli desteği bulamıyor. İkincisi, 1990'lardan farklı olarak uluslararası toplum daha hazır halde ve Dodik'in kışkırtıcı, anayasal düzene baş kaldırıcı hamlelerine hızlı tepkiler veriyor. Aralarında Türk askerlerin de bulunduğu Avrupa Birliği gücü yani EUFOR birliklerinin kritik bölgelerde havadan ve karadan devriyeler atması bunu gösteriyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi Türkiye faktörü. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce birçok kez Bosna Hersek'te yeniden 1990'larda yaşananlara benzer olayların yaşanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizmişti. Türkiye bölgedeki yeni bir savaşa asla izin vermeyecektir. Zaten Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı açıklamada Bosna Hersek'teki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek Türkiye, Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğini her zaman vurgulamıştır. Bosna Hersek'teki istikrarı zedeleyebilecek tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınılması, sorunlara diyalog ve uzlaşıyla çözüm aranması önem taşımaktadır ifadelerini kullandı. Zaten Dodik de her fırsatta savaştan yana olmadığının altını çiziyor. Ama bir yandan da Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırmaya devam ediyor. Sanırım bu kriz uluslararası toplumdan ve içeriden gelen tepkileri de dikkate alacak olursak Dodik'in sonu olacak gibi duruyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İçeriğimizi beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Balkanlara dair yeni içeriklerde görüşmek üzere. Bosna Hersek Mahkemesi'nin ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Sırp lider Milorad Dodik hakkında yüksek temsilcilik kararlarına uymamak suçundan 1 yıl hapis, 6 yıl siyaset yasağı vermesinin ardından ülkede sular durulmuyor.